Herkese merhaba. Bugün sizin için Aksa Enerji Üretimi AŞ'ye, yani borsadaki adıyla AKSE'nin finansallarını, stratejilerini biraz masaya yatıralım diyoruz. Evet, oldukça hareketli bir şirket son dönemde. Kesinlikle. Elimizde şirketin son 5 çeyreklik finansal raporları var, bir de en güncel faaliyet raporu. Buradan yola çıkarak şirketin bugünü ne durumda, yarın ne vaat ediyor onu anlamaya çalışacağız beraber. Tabii. Ama en başta şunu net söyleyelim. Burada konuşacaklarımız, paylaştığımız bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, altını çizerek söylüyorum. Çok önemli. Biz sadece verileri okuyoruz, yorumluyoruz. Aynen öyle. Objektif bir değerlendirme amacımız. Bu arada bu analizi yakında YouTube kanalımızda da bulabileceksiniz. Orada daha görsel verilerle destekleyeceğiz. Güzel olur. Sizin Aksa Enerji hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyoruz açıkçası. Veya ileride başka hangi şirketleri konuşalım, yorumlarda lütfen bize yazın, önerilerinizi bekliyoruz. Evet, geri bildirimler önemli. Peki, gelelim Aksa'ya. Şimdi şirket bir yandan yurt dışında döviz kazanıyor, diğer yandan Türkiye'de ciddi bir borçlanmayla yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bu denge nasıl gidiyor? Hadi başlayalım. Evet, bu çift yönlü strateji ilginç gerçekten. Özellikle Orta Asya'da, Özbekistan, Afrika'da Gana, Gabon gibi yerlerde yapıyorlar. Döviz bazlı, uzun vadeli bir de garantili satış anlaşmaları var. Yani riski dağıtıyorlar. Kesinlikle. Bu Türkiye'deki kur riskine, piyasa riskine karşı önemli bir kalkan aslında. Coğrafi çeşitlilik burada finansal bir tampon görevi görüyor. Son bilançoya bakalım o zaman. Haziran 2025, varlıklar bir yılda %88 artmış, 108 milyar TL olmuş. Ciddi bir büyüme. Ama benim gözüme çarpan başka bir kalem var. Yapılmakta olan yatırımlar. Evet, orası çok dikkat çekici. %202 artışla 18,6 milyar TL'ye fırlamış. Bu resmen devasa bir yatırım iştahı demek. 2030 hedefleri için gaza basmışlar anlaşılan. Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor? İşte kritik nokta burası dediğin gibi. Bu büyüme büyük ölçüde borçla finanse ediliyor. Bakıyoruz, toplam yükümlülükler %87 artmış. Daha da önemlisi uzun vadeli yükümlülükler 132 artmış. Vay, 132. Şirket diyor ki projelerimiz uzun vadeli, borcumuz da ona uygun. Mantıklı bir strateji olabilir ama artan borçluluk tabii ki faiz riskini, kur riskini arttırıyor. Yani bu borç seviyesi sürdürülebilir mi? Onu izlemek lazım. Aynen öyle. Dikkatle izlenmesi gereken bir konu bu. Peki, ilginç bir şey daha var. Bu kadar yatırım harcaması yapılırken şirketin kasasındaki nakit de artmış. 6,6 milyar TL'ye yükselmiş. Bu nasıl oluyor? Biraz şaşırtıcı değil mi? Aslında bu bilinçli bir tercih gibi duruyor. İlk yarıya bakınca finansman faaliyetlerinden 17,4 milyar TL gibi rekor bir nakit girişi olmuş. Anladım. Bu para hem mevcut yatırımları rahatlatıyor hem de ne olur ne olmaz diye gelecekteki hamleler için bir esneklik sağlıyor. Bir nevi savaş sandığı biriktiriyorlar diyebiliriz. Proaktif bir finans yönetimi. Peki gelirler ne durumda? 2025 ilk yarısında %20 artış var. 20,1 milyar TL hasılat. Yurt dışı satışların payı da %28'e gelmiş. Evet, hasılat artışı güzel ama bence daha da önemlisi brüt kâr marjı. %20,2'den %22,9'a yükselmiş. Bu ne anlama geliyor peki? İki temel şey söylüyor bize. Birincisi, operasyonel olarak daha verimli çalışıyorlar. İkincisi, karlılığı daha yüksek olan o yurt dışı projelere yönelme stratejisi meyvelerini veriyor. FAVÖK de güçlü bu arada. İlk yarıda 5,9 milyar TL. Ama işte o artan finansman giderleri var ya, o net karı biraz baskılıyor. O yüzden şirketin asıl performansını görmek için şu an brüt marj ve FAVÖK daha net bir resim sunuyor bence. Peki ya şu meşhur kur riski? Bilançoda öz kaynaklarda 8,6 milyar TL'lik bir çevrim farkı zararı görünüyor. Ama dipnotlarda 5,5 milyar TL net döviz pozisyonu fazlası var. Hangisi doğru? Kafalar karışmasın. Güzel soru. O çevrim farkı zararı dediğimiz şey muhasebesel bir kayıt aslında. Yani yurt dışındaki varlıkları TL'ye çevirince ortaya çıkan. Nakit çıkışı gerektirmeyen bir etki. Asıl bakmamız gereken operasyonel kur riski için net döviz pozisyonu. Yani o 5,5 milyarlık fazlaya mı odaklanalım? Aynen.
O fazla demek şirketin döviz varlıkları, döviz borçlarından daha fazla. Yani kur yükseldiğinde şirket TL bazında aslında değer kazanıyor. O yurt dışı stratejisi sayesinde kur riski adeta doğal bir koruma mekanizmasına dönüşmüş durumda. Çok ilginç. Peki stratejinin diğer ayağı Türkiye yatırımları, yenilenebilir enerji ve özellikle bu batarya depolama işi, BES dedikleri. Orada durum ne? Kesinlikle. Orada da çok iddialılar. Türkiye'nin ilk lisanslı depolamalı rüzgar enerji santrali yani RES projesi onlara ait Mersin'de. İlk olmanın avantajını kullanıyorlar yani. Net bir şekilde ilk hamle avantajı yakalamışlar. Üstelik TCTB'den 80 milyon dolar, Afrika Finans Kurumu'ndan 150 milyon dolar gibi ciddi finansmanlar bulmaları da hem bu alandaki ciddiyetlerini hem de uluslararası piyasalardaki itibarlarını gösteriyor. Yani hem bugünün garantili gelirleri hem de geleceğin teknolojileri ikisini bir arada götürmeye çalışıyorlar. Anladım. Bu stratejiyle 2030'a kadar 5 milyar dolar yatırım, 1,1 milyar dolar da FAVÖK hedefliyorlar. Rakamlar gerçekten iddialı. Peki piyasa ne diyor bu hikayeye? Değerleme ne durumda? Değerleme tarafına bakınca fiyat defter değeri oranı yani FDF yaklaşık 1,1 seviyelerinde. Bu sektör ortalamasının biraz altında kalıyor. Yani bir iskontoya mı işaret ediyor? Potansiyel olarak evet, bir iskontoya işaret ediyor olabilir. Zaten bakıyoruz analistlerin çoğu hedef fiyatlarını yukarı çekiyor. Mesela Garanti BBVA yatırım 62,5 TL gibi bir hedef fiyat vermiş. O zaman bu kadar büyük hedefler, yatırımlar, borçlar, ana riskleri şöyle bir toparlayalım mı tekrar? Nelere dikkat etmek lazım? Tabii, bence 4 ana başlık var. Birincisi ve belki de en önemlisi, bu yüksek borçluluğun getirdiği faiz ve kur riski. Yönetilmesi gereken bir durum. Doğru. İkincisi, bu kadar büyük ve farklı coğrafyalara yayılmış projeleri yürütürken ortaya çıkabilecek operasyonel riskler. İşte gecikmeler olabilir, maliyetler aşılabilir. Evet, uygulama riskleri yani. Aynen. Üçüncüsü, faaliyette bulundukları ülkelerdeki politik veya ekonomik istikrarsızlıklar, jeopolitik riskler. Dördüncüsü de her zaman olduğu gibi enerji piyasalarındaki ani regülasyon değişiklikleri. Bunlar hep potansiyel riskler. Özetlersek o zaman, Aksa Enerji bir yandan döviz bazlı gelirlerle kendini güvenceye alırken, diğer yandan ciddi bir borç yüküyle geleceğin enerji teknolojilerine, yenilenebilir ve depolamaya büyük yatırım yapan iddialı bir dönüşüm sürecinde diyebiliriz. Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Bu strateji şirketi rakiplerinden ayrıştırıyor ve küresel trendlerle de uyumlu görünüyor. Değerleme metrikleri cazip gibi dursa da tekrar altını çizelim. Borç yönetimi ve bu büyük projelerin zamanında planlanan bütçeyle tamamlanması hayati önem taşıyacak. Peki, bu detaylı analizi burada noktalayalım ama size son bir soru sormak istiyorum. Aksa Enerji'nin bu küresel ve teknolojik vizyonunda sizce en beklenmedik, belki de hiç hesaba katılmayan engel ne olabilir? İlginç bir beyin fırtınası olur belki. Güzel soru. Düşünmek lazım. Siz de kendi düşüncelerinizi ve bir sonraki analizimizde hangi şirketi ele almamızı istediğinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Etkileşiminiz bizim için değerli. Evet, yorumları bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Finansal hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.